Herkese merhabalar, Güzelsey'e hoş geldiniz. Bugünkü videomuz siz takipçilerimizin desteğiyle gerçekleşen bir video olacak. Daha önce sizlerden yaptığınız ürünleri, çalışmaları bana göndermenizi rica etmiştim. Sağ olsun iki takipçimiz bizi kırmadı ve kalıplarımızla yaptıkları çalışmaları bizlere gönderdi. Bugün o güzel çalışmalara sizlerle beraber bakacağız. Değerlendirmeler, yorumlar yapacağız. Aynı zamanda da sıkça sorduğunuz sorulara da cevaplar bulmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten çok şanslıyım. Çünkü siz takipçilerim inanılmaz yeteneklisiniz. Yani hem hızlısınız hem çok muntazam çalışıyorsunuz. Gerçekten hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bir de aynı zamanda çok fazla çeşit istiyorsunuz. Farklı modeller çalışmak istiyorsunuz. Açıkçası size yetişmekte biraz zorlanıyorum. Bir taraftan sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Bir taraftan istediğiniz kalıpları, istediğiniz modelleri yetiştirmeye çalışıyorum. Fakat işler video çekmeye, montaja gelince biraz değişiyor ve süreç haliyle uzuyor. O yüzden bazı zamanlar sizleri bayağı bir bekletmek durumunda kalıyorum. Bunun için gerçekten kusura bakmayın. Dilerim beni anlayışla karşılıyorsunuzdur. Artık sizin o güzel çalışmalarınıza geçelim ve Bediye Hanım'ın yaptıklarıyla başlayalım. Bediye Hanım'ın küçük kendine ait bir terzi atölyesi var ve ilerleyen zamanlarda kendi markasını oluşturmak istiyor. Kendi firmasını kurmak istiyor. İnşallah her şey gönlüne göre olur. Hayallerine kavuşur da biz de o mutluluğu buradan sizlerle de paylaşırız. Ben o günlerin çok uzak olmadığını düşünüyorum. Çünkü Bediye Hanım gerçekten çok yetenekli. Ayrıca da eli çok hızlı. Bir soru soruyor, sonra bir bakıyorum fotosunu atmış. Bir de hızına göre yaptığı çalışmalar da çok özenli ve muntazam. O yüzden kendisini şöyle bir alkışlayalım, tebrik edelim. Bravo vallahi, ellerinize sağlık Bediye Hanım. Acemiliğiniz böyleyse bir süre sonrasını bilemiyorum artık. Bediye Hanım'ın öncelikle yaptığı eteklere şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz bu yaz sezonunda önü düğmeli etekler oldukça revaçtaydı. Bediye Hanım'ın müşterileri de ondan böyle bir etek çalışması yapmasını istemişler. O da temel etek kalıbımız doğrultusunda önü düğmeli uzun çan etekler yapmış. Gayet muntazam, güzel gözüküyorlar. Böyle modellerde kalıbın yandan popo hattından kırılma yapmaması lazım. Bediye Hanım da geçişlerini gayet güzel sağlamış. Aslında bu tarz modeller için uygun olan belden direkt inen başka bir kalıp geçişi daha var. Önümüzdeki zamanlarda o açılımı da göstermek istiyorum size. Ama şimdiye kadar geldiğimiz nokta için etekleri gayet güzel oturmuş. Burada sarı eteğimizin üzerinde bir de bluzumuz var. Bediye Hanım bluzu pratik beden kalıbımız üzerinde uygulamış. Yakasında ve kollarında küçük tatlı ayrıntıları olan hem spor hem de şık kullanılabilecek gayet güzel bir model olmuş. Burada da gördüğünüz gibi kalıpta göğüs pensi ya da bel pensi olmamasından kaynaklı düz bir geliş var. Bu tabii ki sadece penslerden kaynaklı değil. Bediye Hanım'ın kumaşa verdiği bolluk payıyla da alakalı. Fakat dikkatlice baktığımızda bluzun göğüs kısmında sanki bir balonlama söz konusu olmuş. Bu balonlamadan kaynaklı da kol altında hafif bir yığılma oluşmuş. Peki bu balonlamaya neler sebep olmuş bir bakalım. Bediye Hanım bu modeli çalışırken çıkardığı pratik beden kalıbında göğüs kısmına 6 santim bolluk payı, bel kısmına ise 4 santim bolluk payı vermiş. Bu nedenle belin gelişi göğüsün gelişine oranla dar kalmış ve üstteki bolluk payının akışını devam ettirememiş. Göğüs kısmı olması gerekenden daha bol olduğu için, bel payını karşılayamadığı için göğüs kısmı potlaşmış. Tüm bunların üzerine tabii bir de kumaşın likrası eklenmiş. Öyle olunca da model olması gerektiğinden farklı bir görüntü sergilemiş. Eğer göğüs bölgesi de 4 santim bolluk payıyla çalışılsa model çok daha düzgün oturacakmış. Ayrıca burada bana omuz genişliği de birazcık fazla geldi. Çünkü ben omzu olması gerekenden azıcık dışarıda görüyorum. Fakat bu fotoğraf olmasından ya da duruştan kaynaklı da olabilir. Ek olarak sizin paylaşımlarınıza baktığımda ortak olarak gördüğüm sorun kol evi hattı. Bu bluzumuzda da aynı sorun var sanırım. Büyük ihtimal Bediye Hanım kol evinin oval gelen kısmını biraz fazla derin almış. Oradaki yuvarlak hattı birazcık fazla bombelemiş. Bundan kaynaklı da kol evi tam olarak oturmamış. Bu kısımda sizin dikkat etmeniz gereken nokta kol kavadora hattınızı çok derinleştirmemek. Temel beden kalıbı yapıyorsanız hattınızın özellikle yumurta şeklini, yumurta ovalini andırmasını sağlamalısınız. Pratik beden kalıbı yapıyorsanız da hattınızın temel bedene oranla biraz daha düz gelmesi iyi olacaktır. Pratik beden kalıbında ovalin çok derinleşmemesinin nedeni kalıbın temel bedene göre daha ayrıntısız ve düz inmesi.
Biliyorsunuz temel beden kalıbında pens payları vererek vücudu sarmasını sağlıyoruz. Oysa ki pratik beden kalıbında öyle bir şey yok. Sadece body tarzı çok likralı bir kumaşa dar bir model çalışıyorsanız belki biraz daha derinleştirebilirsiniz. Onun dışında temel bedene oranla pratik beden kalıbının kol evi birazcık daha düz gelir. O oval kısmı çok fazla derinleşmez. Evet, gördüğünüz gibi bolluk paylarımızı iyi hesaplamamız ve bunu kalıba doğru bir şekilde yansıtmamız çok önemli. Sizin de fark ettiğiniz gibi sadece göğüs bölgesinde fazladan eklenmiş 2 santim bile kendini nasıl gösteriyor. İşte model yaparken ya da model analizi yaparken bu sebeplerden kaynaklı kıyafetimizin duruşuna, göğse, bele nasıl oturması gerektiğine, kumaşa ve bolluk payına çok dikkat etmemiz ve tüm bunlara göre de kalıbımıza yön vermemiz gerekiyor. Beyaz bluzumuzdan şifon bluza geçelim. Bu bluzumuz fular yakalı, uzun kollu şifon bir bluz. Bediye Hanım yine burada pratik beden kalıbımız üzerinde çalışmış. Yakaya küçük bir ayrıntı vermiş. Bu kalıp için bolluk paylarını göğüste 6 santim, belde yine 4 santim, popoda 6 santim olarak kullandığını söyledi. Ben modelin bolluk paylarını ve kumaşı göz önünde bulundurduğumda bel bölgesinin payını az buldum. Çünkü böyle bir modelde özellikle de şifon bir kumaş için bel kısmının daha rahat bir duruş sergilemesi modele ve kumaşın dökümüne göre daha iyi durabilir. Hatta göğüsten popoya bel hattı düz geçiş olarak da verilebilir. Burada kumaşın yapısından ve likrasından kaynaklı çok göze batmamış. Ama biraz önce değerlendirdiğimiz beyaz bluzun kumaşı gibi bir kumaş olsaydı kendini daha net belli ederdi diye düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Pratik beden kalıbını çıkarırken neden sadece bel bölgesine 2 santim pay verdiğimizi soruyorsunuz. Pratik beden kalıbında sadece bel bölgesine pay vermemizin sebebi göğüs, bel ve popo ölçüleri arasında birazcık denge oluşturmak ve geçişi yumuşatmak. Onun dışında özel bir sebebi yok. Zaten biliyorsunuz paylarınızı siz belirleyeceksiniz. Bu kalıplarda Bediye Hanım bolluk paylarının nasıl durduğunu merak ettiği için farklı çalışmış. Çok da güzel yapmış aslında. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar farklı örnek yaparsanız o derece gelişirsiniz, deneyimlenirsiniz. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki en iyi öğretmen her zaman yaptığımız yanlışlardır. Bu bluz için de son olarak şunu söyleyeceğim. Eğer Bediye Hanım modelin omzunu özellikle düşük çalışmadıysa omuz ölçüsünde yine bir sıkıntı görüyorum ben. Olması gerekenden daha aşağıda, tam omuz çizgisinde bitmemiş. Ama tabii modelin omzu düşükse okey, hiçbir sorun yok. Bluzlerimizi değerlendirdik. Geçelim Bediye Hanım'ın pantolonlarına. İlk olarak pantolon kalıbımız üzerinden likralı bir kumaşa cepsiz, fermuarsız, boru paça bir model çalışmış. Açıkçası ben kalıbın modelin gelişini çok güzel buldum. Algıladığım kadarıyla Bediye Hanım hem kumaşın likrasını çok iyi orantılamış hem de kalıbın hatlarını çok güzel vermiş. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence acayip muntazam duruyor. Ağ gelişi, yan hatları, kumaşın oturuşu harika. Burada söyleyecek bir şey bulamadım açıkçası. Bravo, gerçekten çok iyi. Bir de sadece spor modelle kalmamış, klasik bir modelde çalışmış Bediye Hanım. Gördüğünüz gibi pudra renginde, yine sanırım boru paça inen bir model. Bu modelde de patlet kullanmamış ve belini lastikli çalışmış. Tabii ki çok normal, ilk pratikler bunlar. Küçük ayrıntılar biraz sıkıntılı gelebilir ama acemilik dönemine göre, ilk çalışmalara göre bence muhteşem. Bediye Hanım acayip yetenekli, maşallah diyelim hep beraber, nazarımız değmesin. Evet, kötü enerjiyi dağıttıktan sonra şimdi burada pantolonlarla ilgili sorduğunuz birkaç soruya değinmek istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle sizlerle çıkardığımız pantolon kalıbı temel bir kalıp. Yani bu kalıbı baz alarak istediğiniz modeli çalışabilirsiniz. Fakat aynı temel beden kalıbındaki gibi modelinizi okumak ve o modeli kalıbınıza yansıtmak tamamıyla size kalmış. Paçasını farklı çalışabilirsiniz, bolluklu çalışabilirsiniz, beli lastikli olabilir, kumaşı likralı olabilir, dar olabilir. Pensi model içinde yok edebilirsiniz. Pensi hiç kapamayabilirsiniz. Bu ayrıntılar tamamıyla size kalıyor. Sizin tek elinizde olan şeyler. Siz ölçülerinizi ne kadar muntazam oturtursanız, geçişlerinizi, çiziminizi ne kadar düzgün yaparsanız pantolon kalıbınız da o kadar güzel olur. Mesela pantolonda bıyıklanma ile ilgili bir soru sormuştunuz. İşte bu ölçüler doğru ve tam yerleşmezse pantolonun ön ağında bıyıklanma gibi sorunlar oluşturabilir. Bunun yanı sıra eğer ön ağ kavisinizi koldaki gibi çok derin çalıştıysanız
O da bıyıklanma yapabilir. Ya da yukarıdan çalıştıysanız kişiyi rahatsız edebilir. Bunun dışında bir de tabii ki oturuş yüksekliğinizi iyi orantılamanız, iyi bir ölçü almanız da çok önemli. Evet, Bediye Hanım'ın çalışmalarını değerlendirdik. Şimdi Cengiz Bey'in çalışmalarına geçelim. Öncelikle Cengiz Bey bizim kanalımız ilk açıldığından itibaren takipçilerimizden bir tanesi. Yeni takipçilerimiz belki bilmez ama bir dönem biz çok sıkıntılı zamanlar yaşadık. Böyle bir iftiraya uğradık falan, telif hakkı gönderdiler. Bizim 10 tane videomuzu kapattılar. O dönemde hem bize çok büyük sıkıntılar yaşattılar hem de siz takipçilerimize çok büyük sıkıntılar yaşattılar. Ama tabii ki Cengiz Bey ve Cengiz Bey gibi birçok takipçimiz sağ olsun bizi hiç bırakmadı. Desteklerini eksik etmedi. O dönemde bizi desteklediği için ilk başta o yüzden Cengiz Bey'e ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de çalışmalarına geçelim. Kuplu elbiselerde dikiş çok önemli ve Cengiz Bey'in dikişleri de çok muntazam gerçekten ve çok da temiz çalışmış. O yüzden ilk olarak Cengiz Bey'in ellerine sağlık diyorum. Tebrik ediyorum kendisine. Kalıpsal özelliklere de geçersek modelimiz kol evinden kuplu, vücudu tamamıyla saran bir model. Fakat sizin de gördüğünüz gibi modele uyumlu olarak elbise bedeni oturmamış, havada kalmış. Cengiz Bey modeli beden ölçülerine +4 bolluklu ve 7 santim göğüs pensi çalışmış. Şimdi arkadaşlar öncelikle böyle bir model çalışmak istiyorsanız beden ölçülerinizi tam, doğru şekilde almalısınız. Çünkü böyle modeller hataya mahal vermeyen modellerdir. Ölçülerdeki herhangi bir sıkıntı, herhangi bir fazlalık, potluk kendini hemen belli eder, ben buradayım der. Yani ölçülerinizde 0 hata olmalı. İkinci olarak model vücut hatlarını kup geçişleriyle tamamıyla ortaya çıkartmak ve kişinin proporsiyonunu birebir vermek isteyen bir model. O yüzden böyle bir modelde bolluk payı kullanırsanız her türlü sıkıntı yaratacaktır. En ufak bir bolluk payı demek elbisede potluk oluşması demek. Bolluk payının haricinde tabii ki bir de göğüs pensi payımız var. Yine modele baktığımızda göğüs hattında bize tam bir oturuş sergiliyor. O nedenle göğüs pensimizi de alabildiğimiz kadar derin almalıyız ki göğüs hattımız tam olarak ortaya çıksın. Açıkçası ben böyle bir modelde hiç düşünmem, 8 santim göğüs pensiyle çalışırım. Gelelim kup geçişlerine. Burada Cengiz Bey kupları omuzdan 10 santim aşağıda çalışmış. Fotoğraftan ben çok daha yukarıda gördüm. Yok olamaz falan dedim. Ama sağ olsun Cengiz Bey bana mesafeyi mezura tutarak gösterdi. Bu fotoğraf açıları benim pusulamı bozuyor. Onu çok net anladım ben. Neyse omuzdan kup inişi 10 santimden çalışılmış. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bu iniş mesafesine biz daha önceki kup geçişini anlattığımız videomuzda 7 santim ile 10 santim arası demiştik. Peki burada bu mesafeyi neye göre belirlemeliyiz? Arkadaşlar bu mesafeyi kup geçişinin göğsü en iyi kavrayacağı yere göre belirlemelisiniz. Çok aşağıdan ya da çok yukarıdan verirseniz göğsü kavraması zorlaşacaktır. O nedenle bu inişi kişinin ölçülerini göz önünde bulundurarak sağlamalısınız. Mesela elbiseyi çalışacağınız kişi kısa boylu ve minyon yapıya sahip bir kişi ise 7 santim, 8 santim gibi, orta boylu standart ölçülere sahipse 8 santim, 9 santim gibi çalışabilirsiniz. 10 santimlik inişi ise boyu uzun ve yapılı kişileri kullanmanız daha iyi olacaktır. Çünkü kişinin boyu uzadıkça, vücut yapısı irileştikçe ona oranla göğsün üst kısmı ve kol evi de ona göre büyür. Bu çalışmada Cengiz Bey'in kızı için yapılmış bir çalışma ve kızı biraz minyon bir hanımefendi. O yüzden ben 10 santimin çok olacağını düşündüm. Ama tabii ki bunlar %100 değil. Ben sadece teknik olarak değiniyorum. Kup inişinden sonra bir de omzunuza bakalım. Eğer fotoğraf beni yanıltmıyorsa ben bu elbisenin omzunun biraz fazla çalışıldığını görüyorum. Mankenin omzu elbisenin omzuna göre daha dar bir duruş sergiliyor. Omuz uçları mankenin omzunu tam olarak kavramıyor. Cengiz Bey arka uzunluk 1-1,5 santim fazla geldi sanki demişti. Ama bence bu arka uzunluğun fazlalığından değil de omzun geniş alınmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ölçüleri bir kere daha teyit etmek gerek bence. Başta da dediğim gibi böyle modellerde vücut ölçülerinizin doğru alınması çok önemli. Vücut ölçülerinizi olduğundan çok daha fazla alırsanız mutlaka patlak verecektir. O yüzden modelinizin ölçülerini alırken olabildiğince ince bir kıyafette, serbest duruşla ve kesinlikle yere paralel olarak alın arkadaşlar. Eğer ölçülerinizi alırken paralelliğiniz şaşarsa ya da çok kalın bir kıyafet giyerseniz mutlaka ölçülerinizde sıkıntı yaşayacaksınız ve o ölçülerden kalıbınızı çıkarttığınızda o fazlalıklar birebir belli olacaktır. O yüzden sizden rica ediyorum,
ölçü alımına çok dikkat edin. Belki size hani çok basitmiş, çok kolaymış gibi geliyor ama değil arkadaşlar. Ölçülerinizi tam almanız, muntazam almanız sizin kalıbınızı doğru yapmanız anlamına geliyor. Yani şöyle bir şey, balık baştan kokuyor. Siz istediğiniz kadar çok muntazam, çok güzel, çok harika bir kalıp çıkarın. Ama ölçüleriniz yanlışsa o kalıp o kişide güzel durmayacaktır. Siz ne yaparsanız yapın. Bundan kaynaklı o basit dediğiniz, aman canım dediğiniz şeyler çok önemli. Bir kere daha not etmek istiyorum. Bir de böyle kol evinden çalışılan kuplu elbiseler için küçük bir ayrıntı daha var. Burada Cengiz Bey modeli kısa kollu çalışmış. Ama diyelim ki biz sıfır kollu çalışmak istiyoruz. Eğer böyle kol evinden kuplu bir modelde sıfır kollu bir çalışma yapacaksanız kalıbınızın kup geçişini verdikten sonra kubunuzun ara uç kısmında yarım santim, 1 santim, belki 1,5 santimlik küçük bir payı yok etmeniz gerekebilir. Kol evinin parçalanmış olmasından kaynaklı o kısımda kumaş esneme ya da potluk yapabilir. O nedenle kol evinden kuplu modellerde bu ayrıntıyı da göz önünde bulundurabilirsiniz. Payı ne kadar almamız gerekir derseniz de bu yine kumaşınıza, sizin göğüs yapınıza göre değişecektir. Payı belirlemek için modeli kağıttan çalışarak sağlamanızı yapabilir ya da yine kupları birleştirdikten sonra da provada potluğunuzu alabilirsiniz. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda Bediye Hanım'ın ve Cengiz Bey'in güzel çalışmalarını hep beraber değerlendirdik. Yanlışlarımızı, eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Elimizden geldiğince o hataları düzeltmeye çalıştık. Ben bu videonun diğer videolarımızdan çok daha yapıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam olan, doğru olan çalışmalarda hata olmadığı için gelişemiyoruz. Fakat böyle hatalarımızı tek tek değerlendirdiğimizde çok daha anlaşılır ve aydınlatıcı oluyor. Bu nedenle hepinizden çalışmalarınızı bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Böylece hem kendinizi hem bizi geliştirmiş olacaksınız. Bugün Bediye Hanım'ın ve Cengiz Bey'in hatalarından ders aldık. Doğrularından feyz aldık. İkisi de bizi hem koca yürekleriyle hem iyi niyetleriyle hem de çalışmalarıyla aydınlattılar. İkisine de çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarının, başarılarının daim olmasını diliyorum. Ve tabii ki sizlerin de paylaşımlarını bekliyorum. Çünkü dünya iyi niyet olduğu sürece, paylaşmak olduğu sürece güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerde buluşmayı diliyorum. Sevgiyle, neşeyle ve güzel seyle kalın. Hoşça kalın.